Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel gri bir ipim var, onunla başlayacağım. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 artı 2 ekliyorum sonuna. Toplamda 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modele zemin hazırlamak için bir sıra ters örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçmek için bir sıra ters örüyorum. Lastiksiz başlayacağım ben arkadaşlar. Bu model zaten lastik gibi bir model. Ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok. Kıvrılma da yapmıyor. Onun için ben şöyle bir sıra ters örüyorum. Örgümün ön yüzünde modelimi kurmaya başlayacağım. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. Yani birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime bir kez de ipimi doladım. Daha sonra 3 ilmeği 1, 2, 3 ilmeği üçünü bir alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Yani 3 ilmekten yine 3 ilmek elde etmiş olduk. Bu şekilde devam ediyorum. Bir sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım. Şişime bir kez doladım ipimi. Daha sonra bu ilmeğin ve arkasındaki de 2 ilmeği toplamda 3 ilmeğimi alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Arka boşluktan bir ilmek çıkaralım. Bir kez ipimizi dolayalım. Daha sonra toplam 3 ilmeğimizi alıp düz örüyoruz ve şişimizden çıkartıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi tamamladık. Birinci sırayı yani. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Birinci sırada nasıl yaptıysak üçüncü sıra ön yüzünde yine aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım şişime ipimi. Daha sonra 3 ilmeği bir alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım ilmeklerimi. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonra bu 3 ilmeğimi hepsini bir toplayarak düz ördüm. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde bakın bu 3 ilmeğin üzerinden yine aynı işlemleri yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet.
Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, bir doladım. Sıradaki 3 ilmeğimi de üçünü bir şöyle düz örerek topladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şu şekilde. Ben terslerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani elim böyle alışmış, böyle devam ediyorum. Sizler de nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yani böyle yapmanız şart değil. Bazen soran oluyor, yani böyle mi örmemiz gerekiyor diye. Hayır, sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Modeli 2 kez kurmuş olduk şöyle üst üste. Şimdi arada bir boşluk bırakacağım. Bunun için arada boşluk bırakmak için şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu 3 ilmeğin üzerinden anlatıyorum. Birincisini düz ördük. İkincisini ters. Üçüncüsünü düz. Böyle. Birinci ilmeğimiz düz. Ortadaki ilmeğimiz ters. Üçüncü ilmeğim düz. İlmek sayımız şöyle 3 üzerinden yapmıştık modelimizi. Bunun birincisini düz, ikincisini ters, üçüncüsünü yine düz. Bir düz, bir ters, bir düz. Son 3 ilmeğimiz yine bir düz, bir ters, bir düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde yaptım. 6. sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi olduğu gibi, yani ters ilmeğimi ters ördüm, düz ilmeğimi düz. Altıncı sıramızı da böyle tamamlayalım. Aradaki boşluk sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Az da koyabilirsiniz, çok da boşluk koyabilirsiniz. Yani ben 6 sıra koymak istiyorum. 2 sırayı tamamladık. Bunu 6 sıraya tamamlayacağım. Siz de istediğiniz kadar bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. 6 sıraya tamamladıktan sonra geliyorum. Evet, 6 sırayı tamamladım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıradan sonra tekrar modelimizi birinci sırada yaptığımız gibi kuracağız. Yani modeli bir kez kurmuş olduk bu şekilde. Şimdi ikinci kez kuralım hemen. İkinci model kurulumunda birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonra bir kez doladım ipimi şişime ve sıradaki 3 ilmeğimi de şöyle düz örerek topladım. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bu 3 ilmekle çalışacağım şimdi. Birinci ilmekten arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım şişime. Daha sonra 3 ilmeğimi de hepsini bir alarak düz ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Modelde kaydırma yok. Yine aynı aşağıda nasıl kurduysak aynı hizaya gelecek. O da bu 3 ilmekle çalışıyoruz. Son 3 ilmeğim şu şekilde tamamladım ve 3 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıra sonuna geldim.
Modelin ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzünde yine birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alalım. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkaralım. Daha sonra bir ilmek dolayalım ve 3 ilmeği üçünü bir düz örerek keselim. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu modeli çok sıkı örmeyin arkadaşlar. Sıkı örünce şu 3 ilmeği toplamak biraz zor oluyor. Şöyle tellendirmeden alalım inşallah. Taktım tekrar şişimi. Evet. Şöyle başladım. Aradan bir ilmek çıkardım. Daha sonra 3 ilmeği bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Aradan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. 3 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet, ikinci modelimizi de bu şekilde yaptık. 4 sırasını, arada da 6 sıra şöyle bir düz, bir ters, 2 düz diye şöyle devam edecek. Bakın daha önce yaptığımız boşluk gibi yine koyacağız, devam edeceğiz. Modelin bir de ilerlemiş halini göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bakın bunu beraber yaptık. Bunu da yine şöyle lastiksiz başladım. Aynı şekilde aynı modeli kurarak. Gördüğünüz gibi model lastik istemiyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz var. Modelin arka yüzü de bu şekilde oluyor. Bakın şöyle güzel bir görüntüsü var. Arka yüzünde kullanılabilecek şekilde. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.